Karnımız acıktı, yürü.
Adım Bekir Çimen. Doğum yerim Yatağan Köyü, Meram'a bağlı. 1964'lüyüm. 62 yaşındayım. Mesleğim bu çobancılık. İlkokuldan beri bu işi yapıyorum. Ondan sonra işte emeklime 2 sene var. Böyle devam ediyorum. Kayalı Köyü'nde şu anda ikamet etmekteyim. Yani bir gün çoban mesela biz sabah kalkıyoruz saat 7'de. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra davarın yiyeceğini veriyoruz. Yemini veriyoruz. Suyunu veriyoruz. Saat 11-12 gibi salıyoruz. Daha yaylıma gidiyor davar. Arkadaş götürür. Ben ağılda yaylada kalırım. Hayvanların samanını yemini veriyoruz. Akşam oluyor atıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Hayat böyle geçiyor işte. Geç. 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 Gel. Keçi zor değil. Yapabilene iyi. Ama bu yardımla oluyor. Yardımsız bir iş olmaz. Şimdi mesela bunu koyup bir yana gidemem. Ölüm ölse gidemem. Mecbur adam bulacağım. Bulamazsan zaten o iş olmuyor. Hayvan, şimdi geçiciliğin zorluğu bu yani. Sığır öyle değil. Sığırda mesela katan 2 saat yayan gelen katan işini görür. Ama bunu 24 saat bekleyeceğim başında. Bunu bırakıp da bir yana gidemem. Koyun şöyle, koyun bundan kolay da koyunun da ikinci gece evveli dağda yatıyorduk, örü derdik. Şimdi o örü işi de bitti. Şimdiki nesil yani bu işi yapmıyor. Ne oldu? Evleniyor, askerden geliyor, şehir iyi diyor, şehire gidiyorlar. Yani köy yerlerinde böyle yani geçim şeyi, aslında köy yerler iyi. Yapabilene iyi düzeni olana. Ama düzen olmayana zor hayat şartları. Geç. Keçi söylemezsem taştan hariç hepsini yer. Meşe, ardıç, diken, ot ne bulursa yer. Çoğur, ip burnu, karamık deriz biz. Onları yer. Mesela o dağda her şey var. Yaylım var.
o da çoban yorulmuyor. Ha burada o ne kadar olsa yaylım az olduğundan adam yoruluyor yani. Şimdi mesela kışın ha, zorluğu var da yaz kadar olmaz. Mesela yazın 12-13 saat, 14 saat dağda kalıyor. Burada ama 4 saat sabah gidiyoruz. 4 saatte işte yaz yüzün 8 saat oldu mu yaylaya gidiyoruz. Hani yazın bundan kolay oluyor yani. Şimdi samana girdiğinde, yemeğe girdiğinde adam zorlanıyor. 3 sefer, 2 sefer ağla giriyor. Yiyeceğini, samanı suya götürüyor. Mesela oğlak doğumu yaptığında o yerli bir sıkıntı oluyor. Kimi alır, annesi bakmaz. Kimisi aç kalırsa ölür. Ama bakarsan emdirirsin. Öbür maldan doyurursun karnı. Onu şey dersin. Yani bu hayat şartları böyle yani bunun kolay değil yani. Bu gören kolay çobanlar ne yapıyor diyor da bu işler öyle olmuyor ama dönmüyor yani. Şu anda 5 köpeğim var. Kalabalıktı 11 taneydi. Yani yarısını kaldırdık yani boğazından akından gelemedik. Azalttık yani. Şimdi 365 davar var. 5 köpeğim var. Bir de çoban gider. 6 kişi say. Yani söylemesi kulağına kurşun biz zahit vermedik yani yazdan bu yana. Bunlar en iyi ki mesela kendin yetiştirirsen en iyi ki yalını verirsin. Oğlum geç oraya yat dedin mi öyle alıştırırsan öyle gider. Mesela adama saldıran köpek olursa o rahatsız eder. Komşuyu da rahatsız eder. Seni de rahatsız eder. Benim patronum vardı bir tane ben onu kaldırttım yani. Bir arkadaşa veriverdim. Adama rahatsız ediyor komşular öğlendi. Şimdi şu anda köpeklerimizde sıkıntı yok yani. Köpeklerimiz yok. Bu hıltarı niye takıyoruz biliyor musun? Şimdi diyorlar ki mesela hıltarı niye takıyorsunuz? Ağırlık yapmıyor mu köpeğe? Mesela komşu hemşerim. Koça boynuz yük olmazmış. Bu eski atalarımızın lafı. Köpeğe o hıltarı taktık mıydı? Kurdula boğuşurka kurt burasından saldırdığı anda tutamaz. Hıltar ağzına batar kurtun. Kurt köpeği oradan tutamaz. Oradan tuttuğu anda hangisi kuvvetliyse ya kurdu köpeği öldürüyor ya köpek kurdu öldürüyor. Ama o hıltarın sayesinde köpek kurtuluyor. Boğuşurka da öyle yani. Mesela köpekler komşunun köpeğiyle boğuşurka. O hıltar olmasa 2 dakikada öldürürler. Ama o hıltar koruyor yani. Bir şey yani. Güvence, emniyet yani. Gel kızım Karagöz gel. 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 Ya şimdi bizim bu dağlarda kurt eksik olmuyor. Domuz var, kurt var. Mesela iyi köpek oldu muydu? Burada giden köpeğe arkan çekmez. Ama burada gitmeyen köpek oldu muydu günlük zayiat verin yani. Ben buraya geleli 3 sene oldu aşağı yukarı. 3 senedir daha ben kurt yüzü görmedim. Bir sefer bir gördüm onu da hayvanı tutarsa itler yetişti kurtardı yani. Ha, itlerin şeyi açıkta o itlerin şeyi eğitmek çobanın kendinden yani. Hey. Şimdi şöyle eğer yani şey olursa damızlık olsa kurbana çıkarmamış olsan yem dökmeden bu malı
bahara çıkarım. Dağdan yaymayla. Ama mecbur kalıyoruz. Kurbana yetiştirelim diye yem döküyoruz. Yani onun da yemin torbası benim daha 800 lira olmuş. Samanını bindir, köpeğini bindir. Yani ağa da zor, bu işte zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz yani. Şimdi adam kar yaparsa bize verecek. Kar yapmasa o da aynı bizim gibi işte. Eşek, eşek bizim bir şeyimiz yani. Eskiden biz sırtımızda taşırdık torbalarımızı, azığımızı, kepeneğimizi. Şimdi nesil değiştikçe eşek taşımaya başladı. Eşeğin faydaları oluyor. Niye oluyor? Mesela bir azığını tozunu atıyorsun, suyunu koyuyorsun. Ondan sonra mesela hayvan hastalanıyor. Bunu sarıyorsun eşeğe, yaylaya götürüyorsun. Kendin biniyorsun yorulduğunda. Mesela yakacak topluyorsun, ağlaya yakacak götürüyorsun. Hayvana sarıyorsun. Eşeğin faydaları bu yani. Bu böyle yani. Vallahi şimdi ben bunu bırakamam. Şimdi bana koyunu deseler de sana şu koyunun hepsini bağışlayayım deseler ben yapmam dedim. Ben bunda gözümü açtığımdan bunu şey diyor yani. Şimdi ben mesela dala aldırdım mı geçi yer ki ben zevke geliyorum. Sigarayı yakıyorum, bakıyorum bunun yiyişine. Ben bunu hayatta bırakamam ve ölünce belki de bırakamam yani. Ha ben koyun kötü mü? Koyun da kötü değil ama ben bunun içinde yetiştiğim için bu benim hoşuma gidiyor. Ha koyunun sıkıntısı var. Koyun ör ister. Yazın içeri girse olmuyor. Benim kendimin 4 sefer aldım sattım. 100-150 kadar yapıyordum satıyordum. Onunla işte bir köyden ev aldık. Onu düzelttik. Yani uşaklar evlendi koydu gitti. Konya'ya koydu gitti. 2 kız var eliniz öper bir oğlan var. Hanımdan ayrılalı 20 seneye geçti benim yani. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Benim durumum bu yani. Hey! Gel. Gel kızım gel. Ağır gel. Ay! Gel. Ay 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 ay. Hey! Benim zamanımda babam zamanında böyle para yoktu. Adam köy yerinde duruyordu. 10 kuzu satıyordu. Bir senelik yiyeceğini onunla geçiriyordu. Nüfus kalabalıktı o zaman köy yerlerinde. Şimdi köy yerlerinde nüfus bitti yani. Hayvancılık da bitmek üzere. Yani 3-5 arkadaş kaldı. Onlar da 3 sene sonra onlar da bitirir bu işi yani. Hayat şartları zorlaştı. Şimdi şehirde de oturdum ben. Şehirde de yapamadım. Mecbur bu işe döndüm gerisin geri.
Kendim yaptım 5-6 sene aldım sattım. Olmadı. Emeklilik yaklaştırınca işte ETT vurunca onda buraya geldik askerliği ödettirdik patrona. İşte 2 senem var emekli olmam. Ondan sonra zaten bu işi bırakırız yani. Yaşım da geldi. Aya. Hey. Arkadaşlar ekmekleri yedim vallahi bak diyeceğim ama. Hey. Uzara. Yürü. Yürü eşek karakaçan yürü hele. Karnımız acıktı yürü. Yürü. Ha. Ya ömrümüz bu dağlarda geçti çek. Ha. Ya. Ateşi yakıyoruz şu anda. Davar arkadaşım birine teslim ettik. 2 saattir kıvrattık. Şimdi karnımız acıktı. Ekmeği yiyeceğiz. Ondan sonra yaylıma devam yine. Çay demleyeceğiz. Arkasına çay da içeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz yine davarımızı gütmeye. Şimdi menüde bir bulgur pilav pişireceğiz. Şansımıza bu düştü. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Ondan sonra davarımı gütmeye devam edeceğiz yine. Yemi çok gizliğinden yayılmıyor bu. Aslında zabağla dökmeyecek. Ya köy hayatı şöyle. Mesela oduna para vermiyoruz. Suya para verseniz de devlet köy yerlerini düşük alıyor. Ha, yiyeceğimizi tarlamızdan kaldırıyoruz. Ufak tefeğimizi. Bostanımız olsun. Ekini ekiyoruz. Unumuzu kendi tarlamızdan çıkarıyoruz. Ama Konya'ya gittiğinde ev kirası olmuş 30 lira, 25 lira, 15 lira en düşüğü. Bunu aletlerini, suyunu oyunda 20 milyar alan bir emekli adam nasıl geçinsin bunu? Zorluğu da çok, oleliği de çok. Yani para yönünden köyde sıkıntı yaşamam ama şehir yerinde 1 liran olmadı mı kimse yüzüne bakmaz. Kardeşin de olsa yani. Hayat şartları böyle yani. Şimdiki nesil daha bir değişik görüyorum ben. Bizim zamanımızda böyle değildik. Büyüğe küçüğe saygı vardı. Şimdi babası oğlunu tanımıyor. Şimdi gençler yetiştirirken mesela ben şu köpeği ufak nasıl yetiştirsem öyle gider. Ama yamuk yumuk yetiştirirsen davar daha gider köpek yaylada kalır. Bu meşhur çobanların pilavı.
mu gelir? Gel gel şu betonlara gel. Bak olmadı hala. Getir hadi. Ya bunun içine soğan kıyıyoruz, biber kıyıyoruz, domates kıyıyoruz. Tereyağı yapıyoruz içine. Ondan sonra bulgur atacağız. Ondan sonra pişmeye yöndürteceğiz. Şimdi soban tek olursa zorlanın. Ama iki arkadaş olursa mesela diyelim ki burada hayvan hastalandı. Tek başına ne yapacaksın onu? Yere koyacaksın. Kestin koydun. Kime bırakacaksın? Ama iki arkadaş olduğunda çağırıyorsun. Sen davara bak kuzum diyorsun. Ben diyorum gidiyorum eşya alıyorum. Hayvanı atıp götürüyorum yaylaya. Yani tek olarak zor olur. Ama iki olduğumu arkadaş olarak kolay olur yani. Salçasını da katıyoruz içine. Karıştırıyoruz. Vallahi gittiler. Gevizlik. Bazı görünmez kazalar geliyor. Pilavı döktük yarısını. Kalanını yiyeceğiz. Bize yeter o. Gel. Gel. Baba. Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Karnımızı doyuralım kaynıma. Pilavımız pişti. Çayımızı da demledik. Çok güzel olmuş pilav da tuzunu unutmuşuz arkadaşlar. Kusura bakmayacağız. Vallahi köpeklere görmesen ben bu yemeği yiyemem. Köpeklerim yani kral yani. Davarı bırakmazlar yani. Yani iki adamdan gönüllü bana yani. Amma olmuş çaydale. Keklik kanı gibi oldu. Ekmeğin üstüne gider cigara kalma. İster zengin ol ister fakir. Garibanın neyi var bir cigarası var işte ya.
Eskiden biz dağda yatırdık. Örü giderdik. Geçiyi olsun, koyun olsun. Bir gün böyle yatıyordum. Tepene şey ettim, bağıracak atardık evveli mallara. Kalkar haber verirdi bize. Kolumuza takardık bağırcağı. Ben kalktım. Koyun, davar yürüdü, keçi yürüdü. Arkasından şey ettim. Köpek mi, canavar mı derken malı tutmuş kurt alıp gidermiş. Silah attım. Kurt davarı koydu kaçtı. Köpeğe vurmuşum kazayla. Bu öyle bir şey geçti başımdan. Vardım, üzüldüm tabii. En iyi köpeğimdi. Vardım, baktım köpek. Dedim yapacak bir şey yok dedim. Kazayla oldu bu dedik. Geçtik gittik yani. Ha, bir tane de kendimiz yetiştirdik bir çift yavru. Köpek çok derman mı yetmezdi yani. Çok, o kadar hayvan iyiydi. Köpeğe nazar değdiler komşular. Günlük bir davar esiliyor. Günlük bir davar esiliyorum. Amcam vardı rahmetli oldu. O dedi ki ya bu hayvan dedi kurt dedi günlük diyor bu köpekler iyi değil diyor dedi. Babam da nasıl olur lan bu köpekler canavar aldı mı da bir dağdan bir daha atlatır dedi. Olmaz dediler. Amcam iddialaştı. Bunu köpek yiyor koyunu davarı. Köpek bize dedik biz 12-13 yaşında çocukuduk. Tutun gelin lan dedi tuttuk. Bunu dediler asalım dediler köpeğe. Yanındaki eşi 3 gün ne ekmeği yedi hayvan ne davara gitti. Kardeşini şey deyince. Ben dedim ki biraderim vardı benim büyük abi. Ona dedim ki bu köpeği buradan gömeli. Bu köpek ne davara gider yadıysa ne ekmeğe gelir. Köpeği toprağa eştik, kazdık, gömdük. Hayvan 3 günde yattı. 3 gün sonra oradan hayvan çaresi bir ümidi olmayınca geri davarın yanına geldi. Bir hafta ekmek yemedi hayvan. O da başıma geldi yani. İnsan olsa 2 saat sonra unutur. Öldüyse öldü tamam derler. Kabire koyarlar. Kor giderler. Ama hayvan insanlardan sadık bence yani. Ve mesela şimdi bu köpekler ben üyeyin kalay. Davar gitsin. Davarın başında giderler. Davar nerede? Doğru yaylaya giderse yaylaya giderler. Yaylaya gitmezse davar dağa giderse davarla giderler. İnsanlardan sadıklar hayvanlar yani. Şu eşeğe ben ince kırı derim. Ta öte yandan gelir davarın içinde. Ekmek saatini bilir yani benim ekmek yiyorum. Abi akşamüstü oluyor. Bak geliyor gayma. Davar da ağla yönlendi. Yavaş yavaş gideceğiz gayma. Yem saati geliyor davarın. Durduramadık. Böyle akşam ettik bu önde gidiyoruz bakalım. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. Oh ya 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 ya. Hey. Hey. Bu mesleği tavsiye etsem de olmaz bu saatten sonra hemşerim. Gütmezler, yapmazlar. Köyde bizim çocuklar var, 3 yaş kaldı. Oğlum boş boş gezmen diyor. Sumarcılığı yapın diyor. Yok abi işin mi yok diyorlar diyorum bana. Kızıyorlar sen bizi teşvik ediyorsun. Oğlum bu 30 yaşına girmişler bak. Kız bulamıyorlar. Çalışmayınca kız gelir mi sana? Hazır mı gelecek sana kız? Avrat. Yani gençler bitik yani inciki gençler. Ben gerçek konuşuyorum. Yani bizim köy değil. Konya'nın köyünün ekseri yani %80 öyle. Hey!
Oy. Hey. Eskiler çok sert idi. Benim peder rahmetli bizim köyümüzün aşağı yukarı hepsi bilirdi. Öyle bir tehlikeliydi ki. Yani şimdiki nesil bilen onların yanında melake yani. Öldü kaldı demezdi yani. Benim peder, ben ufaktım. Böyle sigara alırdım dolabından. Sigarayı alırken bizim ufak kız vardı. Ona sordu, kızım sigaraları kim alıyor? Bizim büyük biraderim benim, bu içiyor baba dedi. Çaydanlık sobanın üstünde duruyordu. Sen sigara mı içiyorsun eşşoğlu eşek diye çaydanlığı bana bir fırlattı. Çaydanlık burnuma geldi, burnum kırıldı. O zaman böyle doktor da yoktu. Gitmedik, eğri kaldı burnumuz. Yani saklamaya gerek yok yani bunu. Benim babamın hatırası bu yani. Öyle döverdi yani. Şimdikiler ne var? Öğretmen dövüyor, şikayetçi oluyor. Babası dövüyor, şikayetçi oluyor. Annesi bağırıyor, şikayetçi oluyorlar. Eskiden biz okula giderdik. Yayladan saat 10'da vardık. Mal yemiştir, yayladan vardık. Okul geç kaldığımızda öğretmenler, bayan öğretmenimiz vardı. Cetveli barınaklarımızın ucu düşerdi yani. Şimdiki nesile bakıyoruz. Gül bebek, el bebek öyleyse de anayı burunlayırlar, babayı burunlayırlar. Devleti kötüleyiyorlar. Hepsi bu yani. Yeni nesil böyle bir nesil yani. Biz nelerle geldik bu durumlara. Ben soğanla 3 gün davar güttüğümü biliyorum. 3 gün soğan ekmeğiyle. Böyle bolluğu nerede bulacağız? Çayı, şekeri. Şu kadar 100 gram bulgur kollardı rahmetli annemgil. Don yağı şöyle yarım dilim. Onunla bizi hafta davar güderdik. Şu bildiğin çay var ya. Pasalı biz kaynadık 3 sefer içerdik. O bildiğin pasalını. Şimdi ne var? Her şey bol. Ama insanlar değişti yani. Para var, zenginlik var, ağzın tadı yok. Komşuyu bilmez olduk. Camiden çıkıyorlar, adam da merhaba demiyor, koyup gidiyor. Herkes birbirine iyice düşman oldu yani. Büyük küçük bilen yok zaten. Son olarak ne söylemek istiyorum? Bu çoban arkadaşlar bu mesleği bırakmasın. Hepsi bu. Bu mesleği bırakırlarsa aç kalırlar. Şehir hayatı bitmiştir. Ben bunu söylüyorum. Şehir diyenlerin ben sonunu görüyorum sonunu. %80'i aç Konya'da bak. Ama gururundan köye gelip de oturmuyor yani. Gururuna yediremiyor. Bir de avratların baskısından. Bunu açık konuşalım.
bugünlük günümüzü bitirdik geldik. Dağda yaydık geldik hayvanı. İçeri yemledik kattık. Çobanın günü böyle biter. Şimdi de içeri girip istirahate çekileceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz, istirahat edeceğiz bu saatten sonra. Size iyi akşamlar.